Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte elimizdeki videoları sınırsız bir şekilde herhangi bir şekilde ücret ödemeden farklı dillere nasıl dublajlayabiliriz bunu göstereceğim. Bugünkü göstereceğim uygulama dediğim gibi herhangi bir şekilde ücret vesaire ödemenize gerek yok. İçinde bazı sistemleri kullanmak için ücret ödemeniz gerekebilir. Lakin bu da zorunluluk getirmiyor. Yani isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ücretsiz kısımları kullanarak da bir videoyu farklı dillere istediğiniz gibi dublajlayabiliyorsunuz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde birazdan göstereceğim. Şimdi bu videoyu çekmemdeki en büyük etkenlerden biri de biliyorsunuz kanalımda, bilmiyorsanız da bahsedelim. Bundan bir süre önce, hatta bir yıldan fazla olabilir, bir yıl önce falan diyelim, bir tane video yayınladım ve orada da Sony Translate adında bir yapay zeka uygulamasını internet üzerinden kullanarak farklı dillere dublaj nasıl yapabiliriz bunu göstermiştim. Kanalın zaten istatistikler bölümüne baktığımda videoyu yayınladığım günden belli her ay en çok izlenen videonun onun olduğunu gördüm. Ve o sistem de eskidiği için şu anda maalesef tam anlamıyla kullanılamıyor. Ben de ona alternatif olması açısından hem de lokalde çalışabilecek bir sistemde göstermek istedim. O yüzden bu videoyu da çekmek istiyorum. Şimdi bu uygulamayı nasıl kullanacağız? Bu uygulama nedir? Biraz bundan bahsedelim. Uygulamanın adı Pi Video Trans. Kısacası böyle diyebiliriz adını. Çinli bir abimizin yapmış olduğu bir uygulama, tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı. Birçok yapay zekayı paket haline getirerek bir uygulama altında ayarlamış ve bunların hepsini toplu bir şekilde kullanarak elimizdeki bir videoyu farklı dillere istediğimiz gibi dublajlayabiliyoruz. Şimdi uygulamayı nasıl edineceğiz derseniz, istiyorsanız hemen ona geçelim. Açıklama kısmına gerekli linkleri ekledim. Oradan direkt sitesine giriş yapabiliriz. Şimdi sitesine geldiğimiz zaman zaten buradan da yazıyor pivideotrans.com. Site zaten Çince olarak karşınıza gelecek. Şu kısımdan direkt sayfayı İngilizceye çevirebiliyorsunuz. Sitede biraz reklamlar maalesef var. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Bu şekilde direkt İngilizce olarak kullanabilirsiniz veya işte Chrome veya işte Edge kullanıyorsanız sayfayı farklı dillere de biliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz. Ben Edge'in çeviri sistemini daha çok sevdiğim için bu videoyu Edge üzerinden anlatacağım. Siz istiyorsanız tabii ki Google Chrome veya Edge tarayıcısında kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi siteyi de Türkçe'ye çevirdik bu şekilde. Ben İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğim için bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar otomatik diyor, çeviri yapıyor vesaire yazıyor. Transcription, çeviri ve dublaj araçları diyor. Kayıt yok, sınır yok, ücretsiz ve açık kaynaklı diyor. Yani kullanırken herhangi bir şekilde bir ücret vesaire ödemenize gerek yok. Bazı API'ler kullanmak için ekstra ücret ödeyebilirsiniz. Bu da tamamen kişisel tercih meselesi. İstiyorsanız tabii ki ödemenize gerek yok. Ona da zaten ilerleyen kısımlarda geleceğim. Burada bazı demolar vesaire var. Bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani nasıl yapılıyor, nedir falan gibisinden merak ediyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Burada rehber ve indirme butonları var. Hatta şöyle rehberi ve indirmeyi şöyle sekmelerde açalım. Rehber kısmına geldiğimiz zaman aslında uygulamayı nasıl kullanabileceğiniz, işte butonlar nedir, nasıl kullanılıyor, nedir, ne değildir, bunların hepsini detaylı bir şekilde buralardan bakarak öğrenebiliyorsunuz. Ben hani en azından sizlere temel düzeyde nasıl kullanılacağını göstereceğim. Gerekli kısımlarını kendiniz bu site üzerinden araştırıp bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi uygulamayı kurarken diyor, yani indirdiğinizde diyor şöyle dosya dizinleri arasında diyor boşluk kalmasın diyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi direkt ana bir klasöre çıkartın diyor. Hatta şöyle gösterecek olursam ben de direkt G sürücüsünün içine yapay zeka diye bir klasör oluşturmuşum. Onun da içine buradan gelerek bu dosyayı çıkarttığımı görebiliyorsunuz. Yani arasında herhangi bir şekilde bir boşluk olmadığını görebiliyorsunuz. Buna diyor dikkat edin diyor sevgili arkadaşlar. Bunu da ayarladıktan sonra diyor SP-EXE'ye diyor çift tıklayın ve açın diyor. Ve açtığınızda zaten böyle bir arayüz karşınıza gelecek diyor. Şimdi indirme kısmına geçelim isterseniz. Zaten bu sekmeyi hemen şöyle yanda açmıştık. Buradan bazı linkleri size veriyor gördüğünüz gibi. Buralardan da uygulamayı indirebiliyorsunuz. Direkt oradan Hugging Face depolarından bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Bakın direkt 2.5 GB yani 2.5 GB indirmeye başladı. Ben zaten indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Uygulamada şöyle bir özellik daha var sevgili arkadaşlar. Örnek veriyorum, siz daha öncesinden 3.50, 3.70 vesaire zaten buralarda belirtiyor. Bu versiyonlar indirdiyseniz diyor bir daha diyor hani bir güncelleme falan çıktığında 2.5 GB indirmenize gerek yok diyor. Direkt buradan diyor güncelleme patch dosyasını indirerek diyor bu dosyayı diyor çıkartıyorsunuz ve buradaki ana dosyaların üzerine, yani programın üzerine atıyorsunuz. Değişiklikleri onayladığınızda uygulamayı bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de uygulamayı hızlı bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Yine buradan da açık kaynaklı dosyalarına vesaire erişebiliyorsunuz ve buradan da eski versiyonlarını indirmek istiyorsanız direkt GitHub üzerinden bunlara erişebiliyorsunuz. Bakın burada eski versiyonlar vesaire var. Bunlara da erişebilmek için buradaki asset kısımlarını genişlettiğinizde bakın direkt buradan işte güncelleme olarak geldiyse güncelleme olarak görebiliyorsunuz.
buradan da o versiyonun direkt tam dosyasını buradan indirebiliyorsunuz. Şuradaki dosya linki sistemi yani şu badu.com Türkiye'de engelli ama Hugifex üzerinden olanları rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Yine buradan da GitHub üzerinden de gerekli bilgilere erişebiliyorsunuz. Şu andaki anlattığımız bu videodaki sürüm gördüğünüz gibi 2 hafta önce çıktığında buradan görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yine buradan da detaylı bir şekilde kullanım vesaire gibi senaryoların hepsine erişebiliyorsunuz. Buradan işte nasıl kurulur vesaire vesaire birçok şeyde erişebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Biz buradaki direkt paketi indirdiğimiz için direkt onun üzerinden de çalıştırabiliyoruz. Buradan da işte hangi dosyalar vesaire kurmanız gerektiğinde falan sizlere söylüyor. Eğer buradaki bu sistemler sizde kurulu değilse gördüğünüz gibi bunları da kurmanız gerekebilir sevgili dostlar. Şimdi buradaki gerekli dosyalarımızı indirdiğimizi varsayıyorum ve uygulamayı açtığımızda böyle bir arayüz karşımıza geliyor. Burada birçok sekme var ama bunların çoğuyla bizim hiçbir işimiz bile olmuyor neredeyse. Biz bir videoyu çevirmek istiyorsak şuradaki standart function mode kısmı bizim için genellikle yeterli geliyor. Şimdi uygulamanın bu kısmında birçok seçenek var. Ben de çoğuna çok hakim değilim ama en azından bildiğim kadarıyla sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. İlk başta buradan bir video seçmemiz gerekiyor. Ben videolara daha kolay erişebilmek adına dosya dizinine geldim. Yani yazılımın olduğu dosya dizinine video diye bir klasör oluşturdum. İçine de çevirmek istediğim videoyu bu şekilde atıyorum ve hızlıca buradan erişebiliyorum. Uygulamaya geldim. Select video kısmına geliyorum sevgili arkadaşlar. Buradan benim İngilizce videomu seçiyorum. Bu video İngilizce, hatta şöyle size You can release your games to GX Games and anyone can play them directly. Hintli bir abimizin İngilizce konuştuğu bir video olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan videomuzu seçtik. Hatta tekrar seçelim isterseniz. Buradan da zaten bir videonun seçili olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kısımdan Translate Channel yani diyor bu videoyu farklı dillere translate ederken yani bir metin oluşturacağız. Bu metinleri farklı dillere çevirirken hangi sistemi kullanmanız gerekiyor? Bunu buradan seçebiliyorsunuz. Hani ben videonun başında söylemiştim ya bazı sistemler ücretli bazıları ücretsiz demiştim. İşte burada ücretli ve ücretsiz sistemler karşımıza geliyor desek yeridir. Buradan Gemini üzerinden almış olduğumuz API'ler kullanabiliriz veya işte buradan farklı lokal LLM'lerden mesela kullanabiliyoruz. Bu uygulamanın en güzel özelliklerden biri de arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Lokaldeki bazı yapay zekalar kurarak internete bağlı olmadan da direkt bizim lokal bilgisayarımızda da bu çeviri işlemlerini, dublaj işlemlerini yapabiliyoruz. Tabii ki bunun için de güçlü bir bilgisayar gerekiyor. O yüzden herkeste de bu tarz bir güçlü bilgisayar olduğunu pek düşünmüyorum. Buradan geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi OpenAI sistemlerini kullanabiliyoruz veya işte dediğimiz gibi Gemini kullanabiliyoruz, Cloud kullanabiliyoruz. Ama bizim için şu anda Microsoft ve Google çeviri sistemleri genellikle yeterli geliyor. Buradan mesela Microsoft'u seçtiğimiz zaman buradan da diyor ki işte konuşma dilini seç diyor. Zaten biraz önce videomuzun dilinin İngilizce olduğunu söylemiştik. İngilizceyi seçtik. Buradan da hedef dilimiz ne? Yani target language yani ne oluyor? Hedef dil. Biz videomuzu tabii ki Türkçe'ye çevirmek istediğimiz için buradan Türkçeyi seçiyoruz. Dublaj Channel kısmına geldiğimiz zaman burada da seslendirme sisteminde neyi kullanacağız? Bunu seçmemiz gerekiyor. Burada da ücretli, ücretsiz birçok sistem olduğunu görebiliyorsunuz. Yine buradaki sistemlerin API'ler vesaire varsa bir kere tıkladığınızda direkt API girebileceğiniz bölüm karşınıza geliyor ve buradan da save diyerek veya buradan farklı modelleri varsa işte onları da seçerek yani bir API girdiğinizde konuşma için farklı modeller karşınıza geliyorsa buralardan bunları da seçerek save diyerek bunları bu şekilde onaylayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buraya tıklayarak arkadaşlar mesela buradan bir API girdiğinizde o modeli seçtiğinizde tekrar API seçme kısmı ekrana gelmiyor. O yüzden API'ler tekrar buralardan da girerek değiştirebiliyorsunuz. Direkt API değiştirme bölümü de burası olmuş oluyor. Burada bazı ücretsizler var ama benim için en iyilerinden bir Edge TDS oluyor. Bu da Microsoft'un yine hizmetlerinden birisi. Bunu da sınırsız bir şekilde neredeyse kullanabiliyorsunuz. Biz burada zaten Türkçeyi seçmiştik ya sevgili arkadaşlar. Direkt buradan da dublaj rol kısmından Türkçe desteklenen modeller karşımıza geliyor. Ben buradan Ahmet abimizi seçeceğim. Buradan dublajın hızını ve volümünü ayarlayabiliyorsunuz veya pitch değerini ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunları herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğim. Bunları da istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Bazen dublajı hızlı yapmak isteyebilirsiniz. Buradan ayarlayabilirsiniz veya işte sesini biraz daha yükseltmek istiyorsanız buradan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim en önemli kısımlardan birine sevgili arkadaşlar. Burası ne işe yarıyor derseniz hemen açıklayalım. Burası da arkadaşlar videomuzu metine dökme sistemi oluyor sevgili arkadaşlar. Bu kısım lokalde çalışıyor veya işte yine elinizde API'ler varsa buradan API'lerde bağlayarak onları da internet üzerinden kullanabiliyorsunuz. Burada Faster Whisper var. Bu OpenAI'nin geliştirmiş olduğu bir model. Ben bunu ve buradan da model kısmından da Large V3 Turbo modelini kullanıyorum. Bunlar işte belirli VRAM'ler vesaire kullanıyor. İşte bunları da internetten araştırarak hangisi ne kadar VRAM kullanıyor bunları da görebilirsiniz.
Buradaki Large V3 Turbo modeli bayağı hızlı şekilde çalıştığını görebileceksiniz birazdan. Zaten sistem kullanımını vesaire hepsini birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Bunları da ayarladıktan sonra burada bazı seçeneklerimiz var sevgili arkadaşlar. Hatta 2 tane seçeneğimiz var diyelim. Bunların da ikisini ben seçiyorum. Buradan slow videoyu seçtiğimiz zaman videonun bazı noktalarında işte yavaşlarsa bunları hızlandırabiliyor. İşte oradaki sesi aslında videoya sekanslayabiliyor. Mesela şöyle söyleyelim, bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz videonun ses aralığı biraz uzadığında videoyu biraz esneterek bu şekilde ona uygun hale getiriyor. Bu da aslında tam tersini yapıyor diyebiliriz. Burada da videoyu hızlandırabiliyor. Mesela bazı metinler işte böyle daha küçük olabiliyor. Biliyorsunuz farklı dillerde metinleri çevirdiğimizde metin uzunlukları değişebiliyor. Burada da bu şekilde bir uyum sağlıyor. Genelde ben bunların ikisini aktif şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Bu kısma geldiğimiz zaman sevgili dostlarımız buradan da videomuzun alt metinlerini çıkartabiliyoruz. Yani aslında alt yazıyı direkt videonun üzerine istiyorsanız ekleyebiliyorsunuz. Buradan herhangi birini seçtiğiniz zaman mesela bunu seçtiğinizde direkt videonun altında metinlerde gözükecektir. İsterseniz bunu aktif bir şekilde şimdi kullanalım. Buradan da line length kısmından da bizim yazımızın yani alt yazımızın kalınlığını vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde bırakabiliriz. Bu kısma direkt es geçiyorum. Buradan da istiyorsanız bu kısma geldiğimizde de arka plana bir müzik vesaire eklemek istiyorsanız bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Nvidia tabanlı ekran kartı kullanıyorsanız bunu tabii ki seçmeniz gerekiyor. Daha hızlı bir sonuç alabilmeniz için. Şimdi ayarlarımızı vesaire yaptık ve buradan da Start butonuna tıkladığımızda ilk kez açıyorsanız biraz bekletebilir. İşte buradaki Whisper modellerini vesaire indirmesi gerekebiliyor. Bunlar da biraz zaman alabiliyor sevgili arkadaşlar. Bunlar zaten bir kere indirdikten sonra bakın direkt hızlı bir şekilde buradaki model hızlıca bunları ayarlıyor. Performans kısmından da hatta şöyle gösterelim. Tabii ki bu kısmı ben atladım ama birazdan zaten yine deneyeceğiz. Birazdan buradaki sistem kullanımını vesaire gösterebiliriz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi zaman aralıklarına baz alarak buradan bizim videomuzun İngilizce altyazısını yani orijinal dili neyse o şekilde çıkarttı. Buradan kontrol edip isterseniz düzenleyebiliyorsunuz. Baktım herhangi bir şekilde bir sorun olmadığını görebiliyorum. Continue dedim. Şimdi buradaki metnimizi gördüğünüz gibi artık Türkçe'ye çevirdiğini görebiliyorsunuz. Ve buradaki çeviriyi de kontrol edebilirsiniz. Bakın herhangi bir şekilde sorun vesaire var mı diye, yoksa artık buradan yine Continue Next Step diyoruz. Burada artık seslendirme kısmına geçtik. Buradaki Edge TDS kullanarak bakın 14 tane ses parçasını ayarlamaya çalıştığını buradan görebiliyorsunuz. İşte kaç saniye geçti, ne kadarlık bir kısım yapıldı vesaire. Buradan bunları detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu anda hemen hızlı bir şekilde bunlar tamamlanacak. Burada tabii ki videonun çözünürlüğü, uzunluğuna göre bu işlemler uzayıp kısalabiliyor. Benim kullanmış olduğum ses girdi araya. Benim kullanmış olduğum video biraz kısa olduğu için hızlı bir şekilde yaptığını zaten görebiliyorsunuz. Şuradan sesi de bir tık kısayım arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim bir inceleyelim. Bakın videonun olduğu konumda bir tane klasör oluştu. İçine girdiğimiz zaman orijinal yani videonun adında bir klasör geldi. İçine de girdiğimiz zaman İngilizce altyazımız, Türkçe altyazımız, İngilizce seslendirme dosyamız ve Türkçe seslendirme dosyalarımız karşımıza geliyor. Bu da aslında çok güzel olmuş. Yani bunlar farklı şekillerde kullanmak istersek diye bunları da oluşturmuş yazılım bize. Gayet güzel. Burada da dublajladığımız video karşımıza geliyor. İsterseniz bir dinleyelim bakalım nasıl olmuş. Oyunlarınızı GX Games'te yayınlayabilirsiniz ve herkes bunları doğrudan tarayıcısında oynayabilir. Game Maker'i açın, projenizi yükleyin ve sağ üst köşeye bakın, GX Games yazdığından emin olun. Başlamazsa, buraya tıklayın ve seçin. Oyun seçeneklerinize gidin, GX Games'i seçin ve burada oyununuz için benzersiz bir ad yazın. Ardından tamama basın. Paylaşmaya hazır olduğunuzda, yürütülebilir dosya oluştura tıklayın, oyun olarak yükleyi seçin ve ardından Opera'da oturum açın. Bu yapıldıktan sonra, Opera'da oyunu düzenle yazan bu düğmeyi göreceksiniz. Oyunu paylaşmak için yayınlama sekmesine gidin, özeli etkinleştirin ve ardından oyununuzun arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabileceğiniz özel bir bağlantısını kopyalamak için buraya tıklayın. Bu bağlantıyı açabilir ve oyunu tarayıcılarında oynayabilirler. Tabii ki, bu onu herkese açık olarak yayınlamaz. Her şeyden önce, gerekli tüm ayrıntıları, medyayı ve meta verileri doldurduğunuzdan emin olun. Ve sonra yayınlama sayfasında, bu genel kakboku etkinleştirin ve onaylaya basın. Bununla oyununuz GX Games'te yayınlanacak. Ve herkes ona bakıp oynayabilecek. Oyunlarınızı GX... Evet, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, elimizdeki İngilizce bir video sorunsuz bir şekilde herhangi bir şekilde cebinizden tek bir kuruş çıkmadan Türkçe'ye bu şekilde dublajlamış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi gelin bu videoyu bir de farklı dile dublajlayalım isterseniz. Hemen video klasörüne geliyor. Mesela hani ben bu dosyaların da silinmesini veya işte değiştirilmesini istemiyorsam bunu farklı bir isimde yapabilirim. Mesela ne diyelim?
Korece diyelim. Bunu ben mesela Korece'ye çevirmek istiyorum. Sadece böyle basitçe bir isim verdim. Yine geliyorum uygulamanın içine. Select video dedim. Buradan Korece videomu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra hemen buraya geliyorum. Zaten biliyorsunuz videomuzun dili İngilizceydi. İngilizce'de bırakıyorum ve buraya geliyorum. Buradan Korece'yi buluyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle gelip bulabilirsem çok iyi olacak ama biraz bazen zorlanabiliyoruz bulurken. Dizilimini düzgün yapsalarmış daha iyi olurmuş ama neyse bulduk. Buradan Korece biraz saçmaladım ama neyse önemli değil. Şimdi buradan Korecemizi bulduk ve buradan da mesela volümünü bir tık arttıralım isterseniz mesela deneyelim. 2 yaptık. Şimdi buradan restart dediğimiz zaman hemen uygulama yeniden başlayacak. Hatta şöyle açalım. Buradan da işte VRAM, ekran kartı kullanımı vesaire ne kadar oluyor bunu da görün. Tekrar tıkladım buraya. Burada tabii ki bizim altyazımız vesaire bunları oluşturmaya çalışıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Tabii ki biz bunu daha öncesinde bir kere kullanmıştık ya, o yüzden daha hızlı bir şekilde yapıyor genelde bazen. Hani aynı diller arasında yapıyorsanız genelde bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi VRAM kullanımı vesaire bu kadardı. Çok da hani öyle çok bir VRAM kullanmıyor. Dediğim gibi modellere göre bunlar biraz değişebiliyor. Tekrar continue dedim. Şimdi burada hemen gördüğünüz gibi İngilizceden Korece'ye bu şekilde çeviri yaptık ve hızlı bir şekilde bize tak diye hemen verdi. Dinleyelim isterseniz. Buna tıklayalım ama gelmeyecektir büyük ihtimal. Yine video output'a geldik. Korece klasörüne giriyoruz ve Korece karşımıza geliyor. Tıklayalım. You can release your games to GX Games and anyone can play them direct. Bakın burada tam istediğimiz gibi olmamış, bir hata vermiş bence. Bunu istiyorsanız yeniden deneyelim. Dediğim gibi hani bunlar ücretsiz yazılımlar olduğu için bazen ufak tefek hatalar olabiliyor. Tekrar seçelim. Hemen Korece'yi seçiyorum. Restart dedik. Yeniden başlat dedik. Burada zaten bizim bu dosyayı daha öncesinde oluşturmuştuk ya. O yüzden hemen oluşturuyor. Lakin bakın yine ufak bir hata verdi. Şimdi uygulamayı tekrar bir kapatıp açacağım. Genelde tek yapımlarda sıkıntı olmuyor. İşte böyle aynı şeyler işte aynı uygulamayı kapatıp açmadan yaptığınızda bazen böyle ufak tefek sorunlar bazen olabiliyor. Ama uygulama sürekli güncellendiği için bunların da tabii ki önüne geçmeye çalışıyor yapımcısı. Bence gayet de güzel oluyor. Zamanla bunlar düzelecektir. Belki şuradaki volüm arttırdık ki ondan mı oldu onu da açıkçası bilmiyorum. Büyük ihtimal şeyden de olmuş olabilir. Şuradan biz bir model seçmedik ya. Büyük ihtimal ondan olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Birazdan deneyeceğim. Şimdi buradan hangisini seçelim? Şuradaki San abimiz varmış. San'ı seçelim. Videomuzu seçtik biraz önce. Tekrar buradan start diyelim. Şimdi bunu zaten daha öncesinde oluşturmuştuk hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Buradaki işte dosyalar daha önce oluşturduysanız yani altyazıyı daha önce oluşturduysanız bir daha oluşturmanıza gerek yok. Sistem direkt oradan çekiyor. Oradan direkt continue diyeceğim. Büyük ihtimal biz buradan dublaj rol kısmından bir dil seçmediğimiz için yani aslında seslendirme modelini seçmediğimiz için bir hata verdi. Bakın seçtiğimizde büyük ihtimal hata vermeden sorunsuzca yapabildiğimizi görebiliyorsunuz. Şu anda ses modellerini yani aslında sesi ayarlıyor. Sonrasında videoyu birleştirerek bize verecek. Bakalım. Evet, bunları ayarladı. Hemen gelelim sevgili arkadaşlar. Video klasörüne giriyoruz. Output ve Korece kısmına geliyoruz ve burada dinleyelim bakalım. 게임을 GX 게임즈에 출시할 수 있으며 누구나 브라우저에서 직접 플레이할 수 있습니다. 게임 메이커를 열고 프로젝트를 로드한 다음 오른쪽 상단에서 Bence gayet mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ve son olarak da isterseniz farklı bir dille daha deneyelim. Aynı video yapabiliriz ama işte klasörlerin işte ismi aynı olacağı için diğer yaptığımız dosyalar değiştirebilir. O yüzden ben böyle her yapacağım işlemde farklı isimle yapacağım. Mesela bu sefer ne yapalım? Azerice yapalım yani Azerbaycanca. Azerbaycan diyelim. Bir de Azerbaycanca dilinde deneyelim. Tabii destekliyor mu Whisper diyorum. Edge TDS'de Azerbaycanca var mı onu bilmiyorum. Bakalım varsa deneyelim isterseniz. Evet normalde Edge TDS destekliyor lakin burada yok sevgili arkadaşlar. Niye koymamışlar onu anlamadım. Neyse koymamışlar. Biz de mesela ne yapalım o zaman? Şöyle bakalım bir. Fransızca yapabiliriz. Fransızcayı seçelim. Ve buradan da Fransızca'da da bayağı ses modelinin olduğunu görebiliyorsunuz. Bizde 2 tane koymuşlar Fransızca'ya. 4-5 mi 10 tane mi ne koymuşlar. Neyse Deniz'i seçelim arkadaşlar. Tekrar restart diyelim. Tabi videoyu seçmemiz gerekiyor. Ve Azerbaycanca dedik ama şöyle yapalım. Fransızca diyelim. Fransızcayı seçelim ve buradan tekrar restart diyelim. Şu anda Fransızcayı yapıyor. Ya büyük ihtimal o ilk başta biz buradan ses modelini falan seçmedik ki ondan büyük ihtimal hata verdi. Onun dışında herhangi bir şekilde bir sorun olmayacak diye tahmin ediyorum. Burada bakın Whisper'ı kullanarak altyazımızı oluşturduk. Continue diyorum. İngilizceyi Fransızca'ya çevirdik. Yine buradan kontrolümüz ediyoruz. Sanki Fransızca biliyoruz yani. Kontrol etsek ne olacak onu da bilmiyorum ama neyse biz hani ettiğimizi varsayalım. Bunu da hızlı bir şekilde yapıyoruz şu anda. Bakalım nasıl olacak Fransızca ben de merak ediyorum.
Yani anlamayacağım ama büyük ihtimal yine sizlerle birlikte ben de bir dinlemeye çalışacağım. En azından hani bakalım aksanı vesaire nasıl. Bunları da görürüz. Tabii burada çok profesyonel bir seslendirme istiyorsanız buradan dublaj channel kısmından ücretli olanları kullanabilirsiniz mesela. Eleven Labs vesaire var. Onlar biraz daha kaliteli. Şu anda en iyi kaliteli modellerden biri. Fransızca geldi. Bakalım. Vous pouvez publier vos jeux sur GX Game et n'importe qui peut y jouer directement dans son navigateur. Ouvrez Game Maker, chargez votre projet et regardez en haut à droite, assurez-vous qu'il est indiqué GX. Yani anlamıyorum ama büyük ihtimal çalıştığını buradan görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada mesela bunları kullandık. Bir de API kullanarak nasıl yapacağız onu gösterelim isterseniz. Mesela geldik buraya. Gerçi yanlış yere mi geldik? Bir dakika. Şimdi burada çeviri kısmından ne kullanalım? Gemini kullanabiliriz. Gemini'ye tıkladığımızda diyor ki işte bize buradan diyor bir key gerekiyor. Şimdi hemen bu key'i ayarlayalım isterseniz. Nasıl alacağız? Hemen ona geçelim. Ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz Gemini API'ler kullanabiliyoruz. Hemen bunu kullanalım. aistudio.google.com sitesine giriş yaptığımız zaman böyle bir arayüz karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Siteye giriş yaptığımız zaman bu arayüzü farklı tarihlerde izliyorsanız genelde bazen değişebiliyor. Bazen buradaki APK kısmı olabiliyor. Bazen buralarda olabiliyor ama genellikle bu buton oluyor bir yerlerde. Buna da dikkat edin. Buradan Get APK kısmına tıkladığınızda önünüze böyle bir yer gelecek. Daha öncesinde benim almış olduğum bazı APK'ler vesaire bu şekilde karşınıza geliyor. Şimdi şu kısma tıklayarak yeni bir tane APK oluşturacağım. Mesela buradan herhangi birini seçin. Ben genelde her zaman bunu seçiyorum. Yani ne olduğunu hiçbir önemi yok. Sonrasında buradan Create APK'ye tıkladığınızda size benzersiz bir APK yani bir anahtar verecek. Bu anahtarı aldığınız zaman yani şuradan kopyalıyorsunuz ve artık bu anahtarı kullanarak farklı uygulamalar üzerinden Gemini'yi kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bizim uygulamamıza. Uygulamamıza geldik. Buradaki Gemini Key kısmına bunu yapıştırıyorum ve buradan kullanacağım modeller karşıma geliyor. Ben buradan genellikle daha hızlı olabilmesi adına Flash modelini kullanacağım. Bu uygulamayı bir önceki versiyonlarda kullandığımda 2.5 yani Gemini 2.5'u desteklemiyordu. Güncelleme atarak artık bunu da desteğini getirmiş arkadaşımız. Şimdi buradan save diyelim. Buradan mesela konuşma modeli olarak da kullanılabiliyor galiba. Emin değilim ama şöyle bir daha bakacağım. Orada sanki gözüme çarptı gibi geldi. Nerede gördüm acaba? Şuradaki bakın TDS modeli kısmından da acaba bu kullanılıyor mu? Merak ettim. Birazdan deneyeceğim bunu. Biz yine Türkçe olarak kullanalım isterseniz. Hemen gelelim buradan Turkish'i bulalım. Videomuzu tekrar seçelim. Hatta orijinal seçelim. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Nereden geldi lan bu aklıma? Neyse devam edelim. Ahmet abimizi seçelim. Şimdi buradan Gemini'yi seçtik gördüğünüz gibi. Tekrar restart atalım. Hatta şöyle yapalım isterseniz daha iyi olabilmesi adına hani uğraşsın biraz yani bu şekilde olmaz. Şöyle silelim. Yani orijinal dosyamızı sildik. Hatta şöyle yapalım. Uygulamayı istiyorsanız bir kapatıp şöyle yapalım. Yeniden açalım. Şimdi dosyamızı sildik. Orijinal dosyamızı şöyle gelelim. Tekrar uygulamayı hızlı bir şekilde açalım. Zaten hemen tak diye açılıyor. Orijinali seçelim. Gemini APK'ini zaten girmiştik. Ayarlamalarımız genel olarak bu şekilde. Başlatalım isterseniz. Bakalım Gemini kullanarak çeviriyi nasıl yapacak merak ediyorum. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Çünkü uygulamanın bazı yönlerini ben de denemek istiyorum. Çünkü zamanım olmadığı için çok uzun zaman önce denemiştim. En azından ben de sizlerle birlikte deneyerek bir sorun var mı yok mu bunları da size birinci gözden göstermek istiyorum. Whisper'ımızı kullanarak bunları oluşturduk. Continue diyoruz şimdi. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar buradaki Whisper Fast modeli yani Faster Whisper seçtikten sonra buradaki model kısmından sisteminize uygun olanları seçerek bunları kullanmanız gerekiyor. Bazısının işte VRAM kullanımı düşük oluyor, bazısının yüksek oluyor. Bunları internetten araştırarak zaten bulabilirsiniz ama 8 GB ekran kartınız varsa buradaki Large V3 Turbo modelini çok rahat kullanabilirsiniz. Evet baktığımız zaman çeviriyi gayet düzgün bir şekilde Gemini kullanarak yapabildiğimizi görebiliyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş. Ben genellikle böyle çok uğraşmamak adına ücretsiz olarak Microsoft'unkini kullanıyorum. Ama buradan tabii ki siz Gemini'yi istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış bir şey sevgili arkadaşlar. Birazdan konuşma kısmında Gemini'yi de kullanacağım. Acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu çok merak ediyorum. Hemen şöyle bakalım tekrar video kısmından hemen geliyorum. Orijinalden dinleyelim. Oyunlarınızı GX Games'e yayınlayabilir ve herkes bunları doğrudan tarayıcılarında oynayabilir. Ve herkes onu arayıp oynayabilecektir. Yani baktığımız zaman Gemini'yi de kullanarak daha iyi bir çeviri sistemini kullanmış oluyoruz. Yani sonuçta biliyorsunuz Gemini ne derler onun adına bir yapay zeka sistemi olduğu için gayet de güzel bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Videomuzu tekrar seçelim. Buradaki konuşma kısmından Gemini burada var mı acaba? Çok merak ediyorum. Hiç de bakmadım. Google TDS'yi acaba Gemini üzerinden mi kullanıyoruz? Gerçi Gemini TDS varmış. Bakın seçtik.
Burada birçok ses modeli karşımıza geliyor da bunların hangisi Türkçe konuşuyor veya Türkçe destekleri var mı hiçbir bilgim yok. Sulafat. Garip bir isim. Seçelim arkadaşlar. Herhalde Türkçe kısmından da bunları seçebiliyorsak herhalde desteği vardı. Tekrar bir restart atalım. Zaten buradaki ayarları daha öncesinde yapmıştık. O yüzden bunları da hızlı bir şekilde yaptığını görebiliyoruz. Şimdi başlayacak bakalım. Buradan da gördüğünüz gibi vokalleri yani konuşma seslerini ayarlamaya şu anda başladı gibi duruyor. Bu kısımda olacak mı olmayacak mı açıkçası bilmiyorum. Bakalım, evet olmaya başladı ama dediğim gibi çok yavaş yapıyor şu anda gördüğünüz gibi. Burada tabii ki profesyonel bir seslendirme mi yapacak, nasıl yapacak hiçbir bilgim yok. Bu arada bu Gemini API Key'ini kullanmak ücretsiz ama tabii ki belli bir limiti var. O da bayağı bir doldurması zor olabiliyor genelde. Yine buradan deneme yanılma yöntemlerinden işte ne kadar sürede doldurursunuz, ne kadar sürede ayarlarsınız bilmiyorum. Deneyerek yapabilirsiniz ama dediğim gibi ücretsiz sistemleri de kullanarak zaten videonun en başlarında gösterdim. Gayet sonsuz bir şekilde bunları da yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız çok fazla vaktinizi almamak adına ben videoyu burada durdurayım. Buradaki işlemler tamamlansın. Sonrasında devam edelim. Evet, bitti sevgili arkadaşlar. Biraz bekletti. Ücretsiz sistemler de bayağı hızlı yapıyordu ama burada bekletti. Bakalım nasıl oldu, ben de vallahi merak ediyorum. Dinleyelim. Oyunlarınızı GX Games'e yayınlayabilir ve herkes bunları doğrudan tarayıcılarında oynayabilir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Söyleyemedim bile. Ücretsiz sistemlerden cidden çok güzel olmuş. Tabii ki çok güzel olmuş bence. Tabii ki bayağı güzel, bir dinleyelim. Game Maker'ı açın, projenizi yükleyin ve sağ üstte GX Games yazdığından emin olun. Yazmıyorsa buraya tıklayın ve seçin. Oyun seçeneklerinize gidin, GX Games'i seçin ve buraya oyununuz için benzersiz bir ad yazın. Abi hakikaten çok güzel yapmış. Tabii ki ücretli bir sistem ama belli bir sınırlar dahilinde ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz ama doldurması da kolay değil, onu da söyleyeyim. Çok uzun saatler kullanırsanız anca doldurabilirsiniz. Bence çok güzel olmuş. Şöyle hızlıca geçeceğim. Açık olarak yayınlamaz. Her şeyden önce gerekli tüm ayrıntıları, medyayı ve meta verileri doldurduğunuzdan emin olun. Şimdi burada çeviri sistemlerinde ücretli bir sistem. Aslında ücretsiz diyelim. Gemini kullandığımız için biliyorsunuz Gemini bir yapay zeka, çeviri tabii ki Microsoft ve Google'un normal standart çevirilerinden tabii ki daha iyi yaptığı için buradaki çeviri sistemi daha güzel. Zaten konuşma da çok güzel olduğu için bence çok muazzam ve mükemmel olmuş. Ücretsiz bir yazılıma ithafen bence çok güzel bir iş çıkartıyor bu Pi Video Translate. Hani böyle bir uygulamaya da ihtiyacınız varsa büyük ihtimal bu video izlenmeyi bayağı bir patlatacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bayağı izlenecektir. Çünkü böyle bir uygulamayı ben globalde bile yayınlayan pek görmedim. Zaten bu uygulamayı göstermemdeki en büyük etkenlerden biri İngilizce veya farklı dillerde bile çok fazla bir içerik yok bu video ile ilgili. Yani yazılımla ilgili. Ben de göstermek istedim. Evet arkadaşlar, istiyorsanız videomuzun ufaktan sonuna gelelim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Eğer videonun içinde altyazı istemiyorsanız buradan bunu tabii ki kapatabiliyorsunuz. Gerçi altyazı varmış, bilmiyorum, bakayım. Oyunlarınızı GX Games'e yayınlayabilir ve herkes bunları doğrudan... Yokmuş garip bir şekilde. O zaman demek ki diğer seçenekleri seçmeniz gerekebilir. Mesela şu olabilir. Büyük ihtimal aynen bu. Veya buradan Enable. Gerçi bunu seçersiniz. Mantıken bunu Enable seçtiğinizde altyazı gelecektir. Bunu da buradan kapatıp açabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben de bayağıdır kullanmadığım için bazı noktalarda aklımdan çıkmış olabilir ama elimden geldiği kadar, dilimden döndüğü kadar size bunu anlatmaya çalıştım. Ücretsiz bir şekilde bir videoyu profesyonel bir şekilde hemen hemen farklı dillere bu şekilde çeviri yapabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi sevgili arkadaşlar, videonun açıklama kısmına bu linklerin hepsini koyacağım. Buradan da gerekli kısımlarda nasıl kullanılır vesaire, nedir ne değildir, rehber kısmından işte diğer kısımlardan da nasıl kullanabileceğinizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Ben burayı daha iyi anlayabilmek için burada yine dediğim gibi Edge tarayıcısını kullandım. Edge tarayıcısının çeviri sistemi daha iyi ve metinleri daha iyi çevirdiğini düşünüyorum ben. Google Chrome'da bazen anlamsız şekilde çeviriler yapabiliyor. O yüzden Edge tarayıcısında çeviri yaptığım zaman en azından neyin ne işe yaradığını bu şekilde buralardan görebiliyorum. Bakın buradaki menüdeki butonlar vesaire ne işe yarıyor. Buralardan da bunları detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani burayı bile okursanız genellikle neyin ne olduğunu rahat bir şekilde anlayacağınızı söyleyebilirim. Evet dostlar, istiyorsanız videomuzun sonuna gelelim. Bu videoda elimden geldiği kadar sizlere ücretsiz ve sınırsız bir şekilde Pi Video Translate ile elimizdeki videoları farklı dillere nasıl çevirebiliriz bunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.